Hepinize Hindistan'ın Jaisalmer şehrinden selamlar. Günaydın, tünaydın. Buraya gelen var mıdır Türkiye'de? Hayır yok, ben aradım baktım ama bulamadım. Yani internette, sosyal medyada biz göremedik. Buraya biz nereden geliyoruz? Mumbai'den geliyoruz. 2 gece Mumbai'de kaldık. Nasıldı Mumbai? Ay. Mumbai çok keyifliydi. Şöyle, yani beklediğimden çok daha iyiydi. Yani bizim beklentimizin üstünde çıktı. Çünkü çok olumsuz yorum vardı Hindistan, Mumbai hakkında. Ama Mısır'a gidip gezen biri için çok da zorlamayacak bir şehir diye düşünüyoruz. Sabah uçağıyla Mumbai'den Jaisalmer'e geldik. Tabii direkt hemen otelimize yerleştik. Yalnız Jaisalmer havalimanında taksi çağıramıyorsunuz. Mecbur kullanabileceğiniz bir taksi şirketi var. Başka hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Fiyatı da normalin 3-4 katı ama hep topu yine de $10 merkeze geliyorsunuz. Yani olur ya, buralara gelirseniz Uber ya da vesaireyi kullanmayı denemeyin havalimanı için. Mümkün değil. Otelimiz gayet güzel. Gecelik $20 kahvaltı dahil. Hayvanlar o ambalajları yemiyor, üstündekileri yalıyor. Biz hani Mumbai'de hiç inek görmemiştik sokaklarda ama burada bayağı var gibi. Bu arada bizde bir yanlış algı var. Yani Hindular ineğe tapıyor gibi. Aslında tapma diye bir şey yok. Bildiğimiz, araştırdığımız kadarıyla ineği bereketli görüyorlar. Onları hani kutsal sayıyorlar. Süt verdiği için, bereketli oldukları için hani onları kesmiyorlar. Kesinlikle yemiyorlar. Bu arada Mart 2026'dayız. Bu şehir çöle çok yakın. Hava çok sıcak. 37-38 derece. Bir de bu aralar Holi Festivali kutlanıyor. Baharın gelişi. O yüzden muhtemelen gün içinde yüzleri boyalı bir sürü kişi göreceğiz. Biz ama boyanmadan biraz kurtulmaya çalışacağız. Bu kadar çok inek göreceğimizi de tahmin etmiyorduk. Yarın Jodhpur'a trenle gitmek istiyoruz. O yüzden önce bir tren biletimizi alalım. Sonra Jaisalmer'i gezeceğiz. Videonun başında gördüğünüz kale buranın her şeyi. Yaşayan bir kale. İçinde hala insanlar var. Yaşam var. Tren istasyonundan sonra oraya gideceğiz. Buranın en büyük problemlerinden biri su. Su sıkıntısı hep yaşanıyormuş. O yüzden böyle depolar var hep. Pakistan'a yakın olan taraftayız. Yani Hindistan'ın kuzey batısı diyebiliriz. Tabii biz trenle gideceğiz deyince aklınıza o full böyle herkesin yattığı, İtiş kakış bindiği. kaos ortamı olan trenlerden bahsetmiyoruz. Bu trenlerde 1. sınıf, 2. sınıf da var. Bakacağız artık en konforlusu hangisiyse. Bir de Hindistan'ın bu tarafını da gösterelim. 1. sınıfta sadece tek kişilik yer kalmış. Mecbur 2. sınıftan alıyoruz. Ama sonra yine kontrol edeceğiz. Eğer yer açılırsa 1. sınıfı deneyeceğiz yine. Mecburen 2. sınıftan aldık ama başka daha alt sınıflar da var. Buna da şükür. Yarın akşam 5'te trene bineceğiz. Bir 5 saat yolculuğumuz olacak. Bu arada bilet de kişi başı $8 civarı. Şimdi bir tuk tuk bulup kaleye gideceğiz.
kaleye girmeden içecek bir şeyler alalım. Ürün yerleştirme yapalım. Şimdi biz maden suyunu çok seviyoruz. Böyle şekerli şeyler içmeyi çok tercih etmiyoruz. Bisleri soda aklınızda olsun, inanılmaz güzel. Şimdi kalede hayat var, hala içeride yaşayanlar var dedim ya, bakın. Hatta burada içinde otel de var. फोटो खींचा लो देख रहा है जो फोटो देख Şimdi beyaz tenli görünce hemen fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çocuk da çekindi ama. Çocuğu hemen verdiler. Bakın kaleden çıkan bazı turistler. Yerleri görüyorsunuz. Yani bu boyama işine girmeyeceğiz dedik ama bir şekilde kendimizi ortalarında bulduk. Ama asıl parti burada sanırım öğleden önce yapılmış. Bakın tuk-tuk'un üstünde ne yazıyor? Ya Allah ya Muhammed. Vallahi içeriden çıkan turistler hep boyalı çıkıyor. Bu kale yaklaşık 1000 yıllık. Giriş ücretsiz. İçinde hala insanlar yaşıyor, evleri olanlar var. Otel var, restoran var. Wow. İstanbul, Turkey, Türkiye. Welcome this is Namaste, thank you. Holi special grapes. Okay. Just It's grapes good for health. oh, but there is some Color pain. because Holi this Some look color- like this. Look like color is good. Maharashtra. इंटरनेशनल फोटोग्राफर है You are from this city? Yes, I am from living inside the fort. Ha. Yeah, festival, Holi festival. We are near about 3,000 people living inside the fort. Okay. Kalenin içinde How to 3000 kişi send yaşıyor this diyor. Picture. You use Instagram, Facebook, everything. Instagram ya. So I give you my business ID. Okay. My friend, look camera. मकर संक्रांति भी एक बार आती है। ऐसा कोई त्योहार है जो 2 बार आता है। होली चाहिए, हम होली साल में 2 बार मनाना चाहते Come here, हैं, come, 2 come, बार come. गुलाल से खेलें, क्योंकि होली बहुत अच्छा पर्व है। Zülal buralarda ünlü. Yani tabi boyanmamak mümkün değil. Nereden nasıl fotoğraf video çekeceğimizi şaşırdık. Her yer çok fotojenik.
Bu kale bu arada UNESCO Dünya Mirasları listesinde. Yani kalenin daha tam böyle içine girmedik ama böyle bir yer Avrupa'da olsa 30-40 dolardan aşağıya sizi içine almazlar bence. Tabii festivalin ana meydanı burasıymış. Wow. This is the main square. We call Dasara Chowk. Look at the pillar. One is called Dasara, known as for Diwali. Second we call Rango. Zülal Hanım, ünlü olmak nasıl bir duygu? Çok tatlılar. Bir de kendileri gelmiyorlar. Çağırırsam geliyorlar. Evet. Uzaktan onu belli ediyorlar bakışlarıyla. Yani çekiniyorlar, Evet. utanıyorlar. Hani seni rahatsız edici hiçbir şey görmedik henüz. Tabii kaleyle ilgili size böyle doyurucu bilgiler vermek isteriz ama yok maalesef. Yani 1000 yıllık bir kale. Hala içinde insanlar yaşıyor gördüğünüz gibi. Ve buradaki turistlerin çoğu yerel turist. Buradan önceki şehir Mumbai'de de bunu gördük. Yerel turist çok fazla. Şimdi bugün dükkan ve mağazaların neredeyse tamamı kapalı. Holi'den dolayı kapalılarmış. Yarın yine geleceğiz ama. Çünkü burada çok fazla el sanatı şeyler satılıyor. Tabi buralar hep normalde dükkan, mağaza. Buradan aslında bu sokaklar çok renkli. Duvarlara güzel şeyler asıyorlar sattıklarını. Onu artık yarın göreceğiz. Evet. Festival bitti. Temizleme tarafı kaldı. İnsan nereye çekeceğini şaşırıyor. Buralar kapılarıyla da ünlü. Görüyorsunuz zaten her kapı ayrı fotoğraflık. Bakın kapıların girişine biber ve limon asıyorlar. Ekşi ve acının kötülükleri, kötü ruhları uzaklaştıracağına inanıyorlar. Yani bir anlamda nazar boncuğu gibi düşünebilirsiniz. Ya burada her yer inanılmaz otantik. Aşırı güzelmiş. Ama şu yerdeki boyalar hiç gerek yok böyle bir yere ya. Dün akşam biz Mumbai'deydik. Orada belli başlı yerlerde büyük ateşler yakılıyordu. Onun sebebi de Holi'nin ertesi gün kutlanacağı anlamına geliyor. Burada da ateş yakılmış
Ve bugün de Holi'yi kutlamışlar. Biz bu işin özü boya işinin içine girmek istemedik. O yüzden bu partilere çok katılmadık. Ya oralarda tabii burada olmaz belki ama taciz vesaire durumları da olabiliyor. Hani hiç gerek duymadık öyle bir şeye. Ama biz buraya yarın da kesin geleceğiz. Çünkü bu kalenin içini orijinal haliyle böyle kırmızı olmadan görmek, dükkanlar, mağazalar açıkken görmek çok daha güzel olacaktır. Holi'yi de her yıl Mart ayında Dolunay'ın olduğu gün kutluyorlar. Baharın gelişi için. İşte o dediğim ateşin küçüğü de bu. ये अभी राजा का है क्या? Hello, how are you? Hello, fine. Then we recycling. Okey, bu eski parçalardan, giysilerden, yamalardan böyle masa örtüsü ya da halı, duvar süsü buralarda yaygın. Abimizin dükkanı. Yani Türkiye'den geldik deyince sizin halılarınız çok güzel diyor. What you can do? No hustling. Oo. Şimdi buradaki yapıların hepsi kerpiçten yapılma. Gün batımında ve gün doğumunda böyle evler altın renginde göründüğü için buraya altın şehir de diyorlar. बालू गिरे जाती उठती अगले महीना ना शुरू भाई এটা बारिश आएगा 15 जुलाई के 30 सितंबर उसके बाद वो सूली डूंगर है आदमी को सूली पे डालने का वहाँ पर जो राजा के पास होगा ना पीला Kaleden artık yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani bu şehirde her an bir yerden bir inek çıkabilir. Akşam yemeği için özel bir restorana geldik. Tamamen yerel. Adı Dosaka. Olur ya yolunuz buralara düşerse bakabileceğiniz yerlerden biri. Bakalım tabi lezzeti nasıl. This which one? Mysore. Mysore masala. Yes. Dosa. Oh, bu. Allah Allah. Tadı nasıl canım? Çok acı gerçekten ama çok güzel, cips gibi. Cips, içinde de patates. Dışı da tamamen pirinçten yapılıyormuş. Yani pirinç pankekinin içinde acılı patates gibi. Ve restorandaki her şey vejetaryen. Bunu nasıl yapıyorlar? Şöyle Ben böyle alacağım. yedim ama. Al bakalım. Yani böyle elle yiyorlar.
Bence çok güzel. Bu soslar da muhtemelen acı. Aşırı Evet. güzel bu. Çok acı ama çok güzel. Eyvah. Tabii biz kibarlık yapıyoruz biraz, ondan yiyemiyoruz şimdi. Kamera olmasa burada. O sırada benim kocaman bir lokmaya ağzıma atış. Yalnız abartmıyorum, efsane güzel. Sos acı mıydı? Biraz acı ama yenir. Artık kusura bakmayın. Böyle alıyoruz. 10 parmak. Ya çok güzel. Bundan sabah ile akşam yenir. Yenir gerçekten. Bir de risksiz. Yani etsiz bir yemek ancak bu kadar lezzetli olabilir. Şimdi farklı bir tanesini daha söyledik. O da gelecek. This one Ginido. Cini dosa. But it was so delicious. Yeah. So Okay, let's try this. this coconut chutney and this onion and garlic. Ha, Okay. onion and garlic, coconut. This is coconut. Ha, okey. Ha, bu soğanla This- sarımsak var. Yeah. Bunda da Sambar. kokonat sütü. Hindistan cevizi sütü. Bayağı ağır. Doğru söyle, nasıl? Yemin ederim o kadar iyi ki. Asla böyle bir tat beklemiyordum. Neye benziyor? Ve çok mutlu oldum yani. Şu an çok mutluyum. Neye benziyor? Omlet gibi bizim aslında. Böyle krep, omlet. Acı Patatesli. biraz. Bir tık acı. Gerçekten çok güzel. Açlığımıza mı denk geldi bilmiyorum ama Yok çok övebilirim güzel. yani. Peynirin tadı da çok güzel. Dediğin gibi omlet diyeceğim de o omlet değil. İçinde Patates var. patates var, sarımsak peynir var, domates var ama Evet. bu tat nasıl çıkıyor bunlardan? Baharatları çok lezzetli galiba. Ya tabii Hindistan'dasınız yani insan şüpheci yaklaşıyor çünkü çok rahat hastalık kapabilirsiniz sudan. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama bir yere kadar. Gerçekten çok güzel. Şu en acı olan en güzeli biliyor musun? Ve dolu dolu. Ağır yani. Oh. O yemeğin içinde ne vardı? Tarif veriyorum. Azıcık baktım, araştırdım da. Pirinçle beyaz mercimeği böyle hamur haline getiriyorlarmış. Tabii 6-8 saat işte sıcak suda bekletip falan. Sonra mayalıyorlarmış. Mayaladıktan sonra da tavada aynı bizim krep pişirdiğimiz gibi pişiriyorlar. Ama İçindeki kağıt gibi. incecikte. Yani onu da incecik. onu da çözdüm. Tavaya döktükten sonra kepçenin sırtıyla yayıyorlarmış. Ha, evet. Böyle. Aslında Mumbai'de çok videosunu çektik. evet. Yani çok Görmüştük. lezzetliydi ya. Biz şimdi hani Dur, abarttığımızı tarifin yarıda düşünmeyin. kaldı. Aa pardon. İç harcında da aslında çok sarıydı. Anlamalıydık da açlıktan nasıl yediğimizi bilemedik. Zerdeçal, köri, soğan varmış. Bir de bolca sarımsak vardı zaten. İnanılmaz lezzetliydi. Çok lezzetliydi valla. Ödediğimiz hesapta hiçbir şey değil. 5-6 dolar civarı. Holyfest'i de görmüş olduk. Aslında ben o böyle boya sarmalının içine girmeyi, o kaosun içine girmeyi istemiyordum. Girmedik de spontane olarak buraya geldik. Çünkü Mumbai'den uçak bileti buraya bize daha cazip geldi. Ve bu kale çok güzel. Yarın tekrar gideceğiz. Çok otantik bir yer. Ama o mağazalar kapalı olunca o renklilik o kadar da değildi. Ama Holi'nin renkliliği çok tatlıydı. O başkaydı, ben evet. gördüğüme şahit olduğuma mutlu oldum. Ya kesinlikle görmek gerekir ama hani ben şunu da söylemek istiyorum. Yani 1000 yıllık kalenin her tarafı boya olmuş bence yani olmasa daha iyi olurdu. Holi'yi kutla Evet, o ama biraz rahatsız edici. oranın biraz dışında kutla, bir meydanda kutla. Her tarafı böyle sarı, kırmızı, yeşil yapmak yani her taraf boya. Nasıl çıkacak onlar bilmiyorum. Yarın göreceğiz artık. Evet. Hindistan gezimiz çok güzel gidiyor. Yarın yine burayı gezeceğiz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere.